Herkese merhabalar. Gün Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda çilekli nefis bir kek tarifim var. İpek gibi dokusuyla çok beğeneceksiniz. Kekimizin yapılışı için 4 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtaların sarısını ve akını birbirinden ayırıyorum arkadaşlar. 2 ayrı kap içerisine birine akını, diğerine de sarısını alarak hazırlığa başlayın. Yumurtalarınız eğer large boyda ise 3 adet kullanabilirsiniz. Benim orta boy olduğu için 4 adet kullandım. Evet. Yumurtalarımız hazır. Şimdi sarısının içerisine 1 su bardağı toz şekerinin yarısından fazlasını, diğerine de 1/4 kadarını koyuyoruz ve önce akını çırpmaya başlıyoruz. Krema kıvamına gelinceye dek yaklaşık 5-6 dakika kadar çırpmamız gerekiyor. Burada bir püf noktamız var arkadaşlar. Yumurtanın akını çırptığımız kap kesinlikle ıslak olmasın. Kuru bir kabın içerisine yumurtanın aklarını katın ve bu şekilde çırpmaya başlayın. İçerisine 1/4 su bardağının 1/4'ü kadar toz şeker koyduk. Birlikte çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam almaya da başladı. Biraz daha çırpmaya devam ediyorum ve sonrasında kontrol edeceğiz. Kabımızı çevireceğiz. Eğer yumurtanın akı bakın hiç dökülmüyor, yerinden de kımıldamıyor bile, artık hazır. Şimdi yumurtanın sarısına geçelim. Yumurtanın sarısını toz şekerimizle beraber gene kıvam alıp rengi bembeyaz oluncaya dek güzelce çırpacağız. Hem şekerler çok erimiş olacak hem de yumurtanın akı krema kıvamında güzel bir görüntüye gelecek ve bu arada 2 yemek kaşığı kadar sıcak su ekledim arkadaşlar. Bu sıcak suyu eklememizdeki amaç içerisine kattığımız şekerin daha kolay erimesini sağlayacak. Devam edelim çırpmaya. Gördüğünüz gibi yumurtanın sarısı da rengi açılmaya başladı. Kıvamı da, hacmi de artmaya da başladı. Evet. Devam ediyoruz. Buraları sıkılmayın diye çok hızlandırdım ama tabii gene biraz daha süresi devam ediyor. Kıvamını ve yapılışını tam görün istediğim için tamamını çektim arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı da ılık süt ilave ediyorum. Buradaki püf noktası ise sütün ılık olması. Önemli bir püf noktası bu arkadaşlar. Kullandığımız tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı. 2 su bardağı da un ilave ettim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin tozu ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtanın akını diğer malzemelerle karıştırdık. Akışkan güzel bir kıvam elde etmiş olacağız. Kekimizin dokusu çok hoşunuza gidecek arkadaşlar. Çok beğeneceğinizden eminim. Bu kekin alt taban olarak bu keki her pasta türünüzde kullanabilirsiniz. Doğum günü pastası olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel krema tariflerim var. Yukarıya ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. O kremaları hazırlayıp doğum günü pastası da yapabilirsiniz. Yumurtanın akını yumurtanın sarısına gördüğünüz gibi azar azar ilave ediyorum ve spatula ile de karıştırıyorum. Artık mikser kullanmıyoruz. Yumurtamızın akı çırpıldıktan sonra gördüğünüz gibi krema kıvamına gelmişti. Köpük köpük böyle kar gibi bir kıvamda.
Bunu yumurtanın sarısıyla karıştıralım. Kekimizin hamurunu artık yavaş yavaş tamamlamış sayılırız. Bu kek malzemeleriyle kakaolu kek de yapabilirsiniz arkadaşlar. İçerisine unun içerisine un miktarından 2 yemek kaşığı çıkartıp yerine kakao eklerseniz kakaolu bir doku elde edersiniz. O şekilde de çok nefis olacak. Biz bu kekimizde çilek kullanacağız. Mevsim meyvelerinden çilekle tatlandırıp çilekle renklendireceğiz. Ben şifon kek kalıbı kullanıyorum. Tabanı çıkabilen çok güzel bir kalıp arkadaşlar. Size linkini de açıklamalara bırakayım. Oradan satın alabilirsiniz dilerseniz. Kekimizi yağladığımız kek kalıbımıza aktaralım. Gördüğünüz gibi akışkan bir dokusu var. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi içerisine çilek doğrayacağım. Çilekleri böyle minik minik keserek doğruyorum ve içerisine atıyorum. Hamurun içerisine karışacak arkadaşlar. 4-5 adet çileği doğrayıp kek hamurumuza ilave ettim. Sizler dilerseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz çileği pişirip de katabilirsiniz. Alternatifler sizin kendi damak zevkinize göre değişebilir. Kekin içerisinde çilekler sulanacak mı diye düşünürseniz hafif bir ıslaklık verecek kekimize. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Onun için sorun değil. Dilediğiniz meyveyle bu şekilde bu keki hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamurun içerisine iyice karışsın diye bir pipet yardımı ile karıştırıyorum. Yüzeyde kalmasın, hamurun içerisine karışsın istediğim için bu şekilde karıştırdım. Ve sonrasında da fırına götürüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 200 derecelik bir fırında 30 dakika kadar pişirebilirsiniz. Eğer kek ayarınız varsa kek ayarınızda da güzelce kabarıp kıvamı tam gelinceye kadar dilerseniz bir kürdan ile de kontrol edebilirsiniz. Yalnız sonuçta gördüğünüz gibi ben size kekimi fırından çıkarılışını gösteremedim. Son süslenme halini gösteremedim. Çünkü akşam hazırladım kekimi ve sabah süslerim diye böyle bıraktım mutfağıma sabah geldiğimde. Daha doğrusu erken kalkan ev halkı yarısını yemiş ve çok çok da beğenmişler. Sizlerin de beğeneceğinizden çok eminim. Bu kekimizi mutlaka sizler de deneyin. Bu uçuş uçuş ipek gibi ağzınızda dağılan pamuk şeker yiyormuşsunuz hissi veren bu muhteşem keki hepiniz tadın arkadaşlar. Kanalıma da abone olursanız, videoma beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Tekrar gelecek olan yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.